İşte karşınızda Infinix'in oyun canavarı GT20 Pro. Bu model sadece bir telefon değil. 144 Hz AMOLED ekranı, Dimensity 8200 işlemcisi ve RGB ışıklarıyla tam bir oyuncu telefonu. Tam anlamıyla taşınabilir bir oyun konsolu gibi. Peki bu iddia ne kadar gerçek? Gelin birlikte bakalım. 28 Nisan 2024 tarihinde resmi olarak tanıtıldı. Oyun odaklı GT serisinin yeni versiyonu olarak geldi ve Selefi GT10 Pro modelini geliştirerek yükseltilmiş özelliklerle pazara sunuldu. Tanıtım kampanyalarında Outplay the Rest sloganıyla oyun performansına odaklanan bir cihaz olarak pozisyonunu aldı. GT20 Pro çift çip mimarisi ile standart işlemcinin yanı sıra oyun performansını arttıran özel bir oyun ekran çipi de bulunuyor. Bu yapı bazı oyunlarda kara hızını 60 FPS'ten 120 FPS'e kadar çıkarabiliyor. E-spor modu ile de dikkat çekiyor. Bu mod oyun esnasında kesintisiz performans ve stabil kara hızı sağlamayı hedefliyor. LED aydınlatma, Mechalop sistemi, arka tarafta RGB efektleri ve farklı ışık kombinasyonları ile hem estetik hem işlevsel ışık kullanımı sağlıyor. GT20 Pro, Mecha Design adını verdiği Cyberpunk tarzında bir kasaya sahip. Arka tarafında ise RGB Mechalop ışık sistemi. Oyun oynarken, şarjdayken veya bildirim geldiğinde bu ışıklar tepki veriyor. Özellikle karanlıkta inanılmaz havalı duruyor. Ekran tarafında bizi 6.78 inçlik AMOLED bir panel karşılıyor. 144 Hz yenileme hızı sayesinde menüler arasında gezerken bile fark hissediliyor. Dokunmatik hassasiyeti 360 Hz, yani oyunlarda tepkiler anında geliyor ve JBL çift hoparlöre sahip. Renkler canlı, parlaklık yüksek, çerçeveler ise oldukça ince. Kısacası bu ekranda oyun oynamakta, video izlemekte keyifli. GT20 Pro, MediaTek Dimensity 8200 Ultimate işlemcisinden güç alıyor. 4 nanometre üretim süreci sayesinde hem güçlü hem verimli çalışıyor. Bu çipe ek olarak Pixelworks X5 Turbo adında özel bir oyun çipi var. Bu çip kare hızını sabit tutarak dediğim gibi 60 FPS'ten 120 FPS'e kadar kare hızını çıkarabiliyor. RAM tarafında 8 veya 12 RAM seçenekleri, depolamada ise 256 GB hafıza imkanı sunuyor. GT20 Pro özel bir VC soğutma sistemiyle donatılmış. Uzun oyun seanslarında bile cihaz sıcaklığını dengede tutabiliyor. E-spor modu açıldığında sistem kaynakları sadece oyuna yönlendiriliyor. Böylece kare hızı düşmeden uzun süre oyun oynayabiliyorsun. Kameraya gelirsek, ana sensör 108 megapiksel. Gündüz çekimleri oldukça net, renkler doygun. Gece modu ise fiyatına göre gayet başarılı. Ön tarafta 32 megapiksellik selfie kamerası var. Sosyal medya için fazlasıyla iyi. Ayrıca arka kamera 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Bu da bu segmentte büyük artı. Bir de yanında ikili video özelliği var. Hem ön kamera hem arka kamerayla aynı anda çekim yapabiliyorsunuz. Batarya tarafında 5000 mAh kapasite var ve 45 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Sıfırdan %100'e kadar yaklaşık 50 dakikada doluyor. Günlük kullanımda 1,5 günü rahat çıkarıyor. Oyun ağırlıklı kullanımda ise günü tamamlıyor. Yazılım kısmında Android 14 tabanlı Exynos 14 arayüzü kullanılmış. Infinix 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl güvenlik yaması sözü veriyor. Genel olarak Infinix GT20 Pro fiyatına göre performans odaklı en dikkat çekici modellerden biri. Eğer uygun fiyata güçlü bir telefon arıyorsan bu cihazı kesinlikle listene koymalısın. Benim değerlendirmem, oyun performansı mükemmel. Kamera çekimleri ise kusursuz. Size şöyle söyleyebilirim. Şu an bu videoyu tamamen GT20 Pro ile çektim. Ayrıca oyunlarımı da bu telefonda oynuyorum. Yani şahsi eleştirim mükemmel, kesinlikle tavsiye edebileceğim bir telefon. Peki sen nasıl buldun? Infinix GT20 Pro sence rakiplerini geçebilir mi? Yorumlara yaz, tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme için bildirimleri açmayı da mutlaka ihmal etmeyin. Hoşça kalın.